Smeagol'un evine hoş geldiniz. Yeni video. Bu sefer kitap tanıtacağız. Replikaya daldık, figüre daldık, heykele daldık, ona girdik, buna çıktık ama kitapları arada biraz unuttuk diye düşünüyorum. Bu videoda Huri'nin Çocukları, Tolkien evrenin 3 büyük masalından biri. Onu tanıyacağız, onu göreceğiz. İtaki yayınlarından çıkan bu kitabı okuyacağız ve inceleyeceğiz. Ne yapıyoruz? Kitap alıp geliyoruz. Çünkü şu an kitap bende yok. Kitap alıyoruz. Tabii hemen belirtmekte fayda var. Kitabı almaya gidiyoruz derken odadan almaya gidiyoruz. Yoksa kitap elimizde var. Hatta ünlü bir laf vardır yani görmemişin oğlu olmuş, oynamış, koparmış tarzı. Hangi kapak tasarımıyla çıkartıldıysa gidip bir şekilde almışım. Kendimi çok takdir ediyorum. Niye öyle olmuş bilmiyorum. Hatta yani burada öyle roman bilmem kaçıncı basımı falan artık böyle yanlış bastıkları tarzda bir şey bulmuşum. Onu bile almışım. Şimdi bunu tanıtacağım. Bunu okuyacağız. Yeni bir şey yapalım dedim. 1-2 sayfada içinden okuyalım. Bu tür bir formatta geliştirmiş olalım diyorum. Bence başlayalım. Konunun hikayesini veya tarihçesini öğrenmek istersek 1918 yılında kitabın yazılımına başlıyor Tolkien. Hiçbir zaman bitiremiyor. 2 ya da 3 tane büyük revizyon görüyor hikaye. Küçük revizyonların haddi hesabı yok zaten. 2007 yılında Christopher Tolkien kendi ifadesiyle artık diyor o hikayenin kendi kapak tasarımının arasında olma vakti geldi diyor. Ve yine kendi ifadesiyle babasının notlarını herhangi bir yorum, ekleme veya o akışı değiştirecek bir müdahalede bulunmadan ama tabii ki eksikleri de tamamlayarak tutarlı bir hikayeye çevirmeye çalışıyor. 2007 yılında bu görevin veya bu uğraşın bitişiyle beraber kitap yayımlanmaya hazır hale geliyor. Ve hem HarperCollins'ten hem Houghton Mifflin'den piyasaya çıkıyor. Birçok tür ön kapak tasarımı işte lüks edisyonu bilmem şusu busu bayağı bir şey görebileceğiniz bir kitaptan bahsediyoruz. Tolkien biraz evvel söylediğim gibi kitaptan Orta Dünya için veya Orta Dünya temalı yazdığım 3 büyük masaldan biri diyor. Diğer ikisi Beren Lúthien ve Gondolin'in Düşüşü. Bu 3 kitaba da biz son dönemde sahip olduk, okuduk. Böyle bir şansı da elde etmiş bulunduk. Orijinal baskıda o 2007'de artık Christopher Tolkien'in tamamlamasıyla beraber piyasaya sürülen versiyonda Alan Lee 33 adet illüstrasyonla destek veriyor hikayeye, daha doğrusu kitaba. Ve bunlardan 8 tanesi de tam sayfa ve renkli. Türk versiyonlarda böyle bir şey yok. Yabancı basımlarda bunu görüyoruz. Ayrıca atlamadan hemen bunu da belirtmek istiyorum. Christopher Tolkien'in bu hikayeyi düzenleme süresi Türk kaynaklarına göre 30 sene, yabancı kaynaklara göre 12 sene. Hoşunuza gideni seçebilirsiniz. Hızlıca konuya da bakarak daha önce hiç yapmadığımız bir şey yapıp kitaptan bölümler okuyup hem kitabın dilini biraz vermek, tanıtmak hem de belki okuduğumuz pasaj, bölümler, paragraflar üzerine biraz yorum yaparız diye düşündüm. Hızlıca konusunu verelim. Nedir? Orta Dünya'da tek yüzüğün yok edilmesinden 6000 yıl öncesini anlatıyor hikaye. Morgoth coşmuş. Bütün o Orta Dünya'nın elf, insan kahramanları önüne kim çıkarsa bunların hepsini ezer durumda. Kariyerinin tepesinde. Karşısına kim çıkıyor? Túrin. Kitabın kahramanı. Húrin'in oğlu
Turing. Hikayemiz bu ve bunun da olarak detaylarından oluşuyor. Ha illa hani niye tamamı veya işte ne bileyim ne oluyor ne ediyor biraz daha uzatmıyoruz. Okuma zevkinizin kaçmasını istemem. Alın okuyun, güzel bir hikayedir. Ben kendi adıma Beren ve Lütyen'i de çok severim. Gondolin'in düşüşünü de çok severim. Bu da en az onlar kadar sevdiğim bir başka kitap. %100 tavsiye ediyorum. Şimdi biraz içinden belli paragrafları okuyalım. Bakalım nasıl bir dil, nasıl bir anlatım. Belki ilginizi çekecek. Okuyalım. Şimdi videonun bu noktasında notları aldım. Detayları açıklayacağım ya da anlatacağım. Çünkü İteki okuyucularına son derece güveniyor olmalı ki herhangi bir indeks, fihrist veya kaçıncı sayfada ne var gibi bir şey yok kitapların Türkçe basımında. Halbuki bayağı 12 tane bölüm başlığı olan bir hikayeden bahsediyoruz. Bilemedim neden olduğunu ama öyle bir iki baskıya da baktım, ikisinde de aynı şey vardı. O yüzden ben sizin için o notu çıkarttım. Önce onu bir okumak istiyorum. Daha sonra da aileyi açıklayıp bir iki de giriş okuyacağız. Öncelikle kitabımız başlangıcında kısa bir Tolkien, bir sayfalık bir Tolkien özgeçmişi veriyor. Hemen arkasından bilgiler geliyor. İtaki yayınlarından 2017 yılında basılıyor kitap. Niran Elçi Türkçe'ye çeviren. Buradan kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ön söz, giriş burada Christopher Tolkien'in hikayeyle ilgili yazdığı bazı sözler veya notlar var. Hatta bu noktada ufak bir serzenişi de var. Hep her şeyi Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit'ten ibaret sanan Tolkien hayranlarına farklı dildeki hikayeleri de babamın vermek istiyorum gibi bir cümle kullanmış. Hafif kinaye, hafif bir dokundurma var. Hemen arkasından telaffuz notları. Bu benim gibiler için. Halen Kirdan ikileminde S'yi daha çok böyle mantıklı bulanlardanım. O yüzden o bölümü benim için yazmışlar. Bölümleri okuyorum. Tam 18 bölümden oluşuyormuş. Biraz az söylemişim. Birincisi Turin'in çocukluğu. İkincisi sayısız gözyaşı savaşı. Üçüncüsü Húrin ve Morgoth'un sözleri. 4 Turin'in ayrılışı. 5 Turin Doriath'ta. 6 Turin haydutları arasında. 7 Cüce Mim hakkında. 8 Yay ve Miğfer diyarı. 9 Belegin ölümü. 10 Turin Nargothrond'da, 11 Nargothrond'un düşüşü, 12 Turin'in Dorlomine dönüşü, 13 Turin'in Bredil'e gelişi, 14 Morwen ve Nianor'un Nargothrond yolculuğu, 15 Nienor Bredil'de, 16 Glarung'un gelişi, 17 Glarung'un ölüşü, 18 Turin'in ölümü. Bunlar orada yazmıyor. Demek ki okuyucularına son derece güveniyorlar. Neyin nerede olduğunu hafızaya yazabiliriz diye. 299 sayfa tamamı kitabın. Bölüm başlıklarının orada veya bölüm hikayelerinin bitişlerinde Alan Lee'nin illüstrasyonlarını görebiliyoruz. Ancak dediğim gibi o renkli bir full sayfa illüstrasyonlar Türkçe basımlarda mevcut değil. Şimdi aileyi biraz yakından tanıyalım isterim. Az önce atlamış olduğum bir detayı vermek istiyorum. Kitabın sonunda hikayenin nasıl oluşturulduğu, metinlerin nasıl yazıldığı, soy ağaçlarıyla ilgili ve hikayede geçen karakterlerle ilgili bilgiler bulabileceğiniz bölümler var. Bunu da belirtmek istedim. Şimdi ailemize geçiyoruz. Çok hızlı geçiyoruz efendim. Kimdir babası olayın? Húrin. Niye? Húrin birinci çağdaki insan savaşları arasında efsanesi almış yürümüş en büyük isim. Birinci çağın domine ismi. O açıdan önemli. Aynı zamanda da lordumuz. Eşi var Morwen. Kendisi Beor hanedanından. Bu noktada şunu belirtmek istiyorum. Bahsettiğimiz karakterlere Edain diyoruz. Tekili adam.
birinci çağda Orta Dünya'nın o insan ırkının ataları olarak varsayılan 3 hanedandan bahsediyoruz. Bu grup, yani bu insanlar o gruptan. Húrin dediğim gibi birinci çağın en efsane karakteri. Húrin Talion veya Umrat olarak da biliniyor. 2 tane daha ismi var. Burada Umart dediğimiz kötü karakter Elfçe'de. Büyük ihtimalle bana şimdi açıklamalar yaptıkça şey gibi hissettirdi isimleri. Sanki hikaye yazıldıktan sonra isimleri belirlenmiş ve başlarına gelecek olan şeyler, olaylardan dolayı o isimleri almışlar gibi bir hava var. Öyle hissediyorum ben. Dediğim gibi Umart kötü kader demek. Bir yandan da Húrin Talion var. O da nedir? Sağlam anlamına geliyor. Húrin, steadfast diyorlar. Talion da sertleştirilmiş, hardened diye geçiyor. Yani sağlam sertleştirilmiş. Yaşadıklarından dolayı olabilir, geçici tecrübelerden olabilir ama biri belki yaşayacaklarını, diğeri de yaşadıklarını ifade eden iki ismi daha var. İki anılış şekli daha var. Eşim Morwen, dediğim gibi kendisi Beora hanedanından. Eledwen de diyorlar kendisine. Eledwen Elf Maiden, yani Elf Bakiresi. Morwen de Dark Maiden, Karanlık Bakire olarak geçiyor ismin anlamları. Bunlar annemiz. Húrin babamız, Morwen anamız. Evet, 3 çocukları var. İlki biraz talihsiz, Lalait. Turin'in küçük kız kardeşi. Urwen diye de çağrılıyor. Lalait de Fire Maiden demek. Urwen ona gülümsemesinden, gülüşünden dolayı takılan isim. Zaten adın anlamı da gülücük. Ancak o ünlü salgın hastalığında Orta Dünya'nın kendisi henüz daha çocukken hikayeye veda ediyor. Nienor, 3. çocukları, bir kız çocuğu. Hikayenin içinde de başlıklarda gördük, adı geçiyor. Adının anlamı da kederlenme gibi bir ismi var. Ve asıl karakterimiz Turambar. Kendisi hikayede birçok kez göreceğiniz, karşılaşacağınız aslında ana karakter. Tam karşılığı ilginç bir ismi var. Gücü arzulayan olarak çevirebiliyoruz. Bu da biraz işte belki hikayenin içinde size ipuçlarını verecek bir isim. Turambar'da Master of Doom. Onun da başına gelenlerden dolayı aldığı bir isim olsa gerek. Felaketin efendisi olacak, ne yaptığını bilmiyorum ama tahminen hikayenin gelişimindeki olayların sonucunda siz yakışıp yakışmadığına karar vereceksiniz. Çekirdek ailemiz burada. Dediğim gibi Galaurung var. Galaurung ejderhaların babası. Onunla ilgili dediğim gibi bir videom var. Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi kitaba geçelim bence. Kitaba geçelim ve bir iki paragraf okuyalım. Bakalım nasıl bir yazım var. Evet, şimdi evet hani Türkçe versiyonda sayfalar olmadığı için hani çok fazla içlere karışmayacağım. Gidip altyazılarını yazarken çok fazla zorlanmak istemiyorum. Kafadan bölümlerin başından size birer paragraf okumak istiyorum. Ben onu okurken de siz kitabı yakından göreceksiniz. Evet, bence başlayalım. Galdor ile Haret'in 2 oğlu oldu. Húrin ile Huor. Húrin 3 yaş büyüktü ama boyca akrabalar arasındaki diğer erkeklerden daha kısaydı. Bu konuda annesinin halkına çekmişti. Ama başka her konuda dedesi Hador'a benziyordu. Vücudu güçlü, mizacı ateşliydi. Ama onun içindeki ateş istikrarlı yanıyordu ve iradesi son derece sağlamdı. Kuzey insanlar arasında Noldor öğütlerini en iyi bilen oydu. Erkek kardeşi Huor uzun boyluydu,
kendi oğlu Tuor dışında Edain içindeki en uzun boylu kişiydi ve hızlı koşardı. Ama yarış uzun ve zorluysa eve ilk varan Húrin olurdu. Çünkü o yarışın sonunda da başındaki kadar hızlı koşardı. İki kardeş birbirini çok severdi ve gençliklerinde birbirlerinden nadiren ayrıldılar. Húrin Beor evinden Bregolas'ın oğlu Baragund'un kızı Morwen ile evlendi. Yani Morwen Tekelli Beren'in yakın akrabasıydı. Morwen siyah saçlı ve uzun boyluydu. Ve bakışlarındaki ışıltı, yüzündeki güzellik yüzünden insanlar ona Eledwen, elf ışıltısı lakabını vermişti. Ama mizacı sert ve gururluydu. Beor evinin hüzünleri Morwen'in yüreğini kederlendirmişti. Çünkü o, Bragola'nın yıkılmasının ardından Dorthonion'da Dorlomien'e sürgün olarak gelmişti. Genel yapısı itibariyle ilk romanları Yüzüklerin Efendisi'nden önceki o grupta evet çok isim geçiyor, çok olay oluyor ve bu da bazen kafa karıştırıcı hale gelebiliyor. Hadi ikinci bölüme bakalım. Bölüm 2. Sayısız Gözyaşı Savaşı. Fingon'un düştüğü ve Eldar'ın çiçeğinin solduğu Nirnoet Arnoediat yani sayısız gözyaşı savaşı hakkında elfler arasında hala pek çok şarkı söylenir, pek çok hikaye anlatılır. Şimdi her şey yeniden anlatılacak olsa dinlemek için bir insan ömrü yetmez. Bu yüzden burada yalnızca Hador evinin ve Sadık Húrin'in kaderlerini etkileyen eylemler anlatılacaktır. Sonunda toplayabildiğince güç toplamış olan Maedhros bir gün bir yaz ortası sabahı belirledi. O gün doğan güneşi Eldar'ın boruları karşıladı ve doğuda Feanor'un oğullarının sancağı açıldı ve batıda Noldor kralı Fingon'un sancağı açıldı. Sonra Fingon, Eithel Sirion'un duvarlarının üzerinden baktı. Ordusu Eredvedrin'in doğusundaki vadilerde ve koruluklarda düşmanın gözlerinden iyice saklanmış olarak sıralanmıştı. Ama Fingon o ordunun büyük olduğunu biliyordu. Çünkü tüm Noldor Hitlumları orada toplanmıştı. Falas ve Nargothrond elflerinin büyük kısmı onlara katılmıştı. Büyük bir insan gücü de vardı. Sağ tarafta Dorlomin ordusu ve Húrin ile kardeşi Huor'un tüm yiğitliği konuşlanmıştı. Kandaşları Bretelli Haldir orman insanlarının büyük kısmı ile birlikte onlara katılmıştı. Sonra Fingon doğuya baktı ve elf görüşü uzaklarda bir toz ve pus bulutunun içinde yıldız gibi çelik ışıltısı gördü. Ve Maedhros'un yola çıktığını anladı ve sevindi. Sonra Tangorodrim'e doğru baktı. Tangorodrim'in çevresinde karanlık bir bulut vardı ve siyah bir duman yükseliyordu. Fingon, Morgoth'un gazabının uyandığını, meydan okumalarının kabul edileceğini anladı ve yüreğine kuşkunun gölgesi düştü. Her zaman için etkileyici bir anlatım var. Gerçekten değişik bir yazar. Benim hep hoşuma gidiyor. Bu seferlik bu kadar olsun. Size bir de bu kitabın piyasada olan versiyonlarını göstermek istiyorum. Evet, bugün Húrin'in Çocukları isimli kitabı inceledik. O Tolkien'in girdiğiniz vakit çıkamayacağınız dünyasının bir parçası ve bu parçanın piyasada bulabileceğiniz çeşitli versiyonları var. Hemen şöyle başlıyoruz. Bu bizim kendi baktığımız Itaki'nin çıkarttığı o klasik kapak tasarımıyla yumuşak kapak dediğimiz tür. Hemen arkasından yine Itaki yayınlarının çıkartmış olduğu böyle bir daha havalı versiyonu var. Daha sonra ben bu yabancı versiyon bir taklit diyebiliriz. Görüntü itibariyle çok daha havalı bir kitap kapağı. Genelde bu Dorlomin'in o ejderha miğferi vardır üstünde tasarım olarak. Bununla da ilgili bir video yaptım biliyorsunuz, Orta Dünya'nın isim sahibi silahları diye. Onun da linki şu an çıkmış olmalı. Orada geçiyordu ismi. Genel olarak bu illüstrasyonu görüyoruz kapak tasarımlarında.
Şimdi bir de yabancı versiyonları var. O biraz evvel gösterdim İtaki Yayınları'nın yabancı karşılığı da budur. Bunda bir tek İngilizceleri buldum. Normalde ben bu tür kitapları Almanca, İspanyolca mutlaka yakalardım ama belki bu sefer yakalayamamışım veya kalabalıkta bulamamış da olabilirim. Bu da yabancı versiyondur. Bunda bulabilme şansınız var. Onun dışında benim beğendiğim bir kapak tasarımı. İllüstrasyon 10 numara 5 yıldız. Bunların içinde o renkli illüstrasyonlar var. Şimdi biraz sonra göstereceğim versiyonu yakından göreceğiz detay çekimlerle. O da gerçekten efsane. Asıl olay budur. Hardcover dedikleri o sert kapak. Üstünde paspası böyle renkli pırıl pırıl. Buna bir yakından bakalım. Evet, umarım Alan Lee'nin o bizim versiyonlardaki kayıp illüstrasyonlarını beğenmişsinizdir. Güzel bir hikayedir. Benim çok beğendiğim bir hikayedir. Mutlaka tavsiye ederim, okumadıysanız okumanızı da isterim. Bugünlük bir videomuzun daha sonuna geldik. Kitabı iyi inceledik. Detaylara baktık. Versiyonları inceledik. Huri'nin çocuklarını da kitap olarak tanımış olduk. Artık gerisi size kalmış. Okuyup okumamak. Ama dediğim gibi ben tavsiye ederim Tolkien'in. Zaten Tolkien'in hemen hemen bütün yazdıkları çok başarılı. Ama bu güzel bir hikayedir. Merak ettiğiniz veya bazı yerlerde bak bu eksik dediğiniz noktaları bu kitapta bulabilirsiniz. Bir videomuzun da sonuna geldik. Smeagol'un evinden herkese hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala üye oluyoruz. Videoları seviyoruz. Beğeniyoruz. Mümkünse altlarına birer yorum düşüyoruz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.